Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılımda birim testinden bahsedip JUnit 5 kullanarak Java üzerinde uygulama yapacağım. Test aşamalarının en alt seviyesi olan birim testinde geliştirme kısmında üretilen birimlerin test edilmesidir. Burada birimler public olan fonksiyonlar olarak düşünülebilir. Her fonksiyonun bir sorumluluğu olduğu varsayımında public olan her fonksiyona en az bir birim testi yazılmalıdır. Fakat bazı durumlarda bir fonksiyonu çeşitli açılardan test etmek gerekebilir. Bu durumda birden çok birim testi yazılması olağandır. Birim testi çeşitlerini iki gruba ayırmak mümkündür. Statik ve dinamik birim testleri. Bunlar birbirlerine alternatif değil, tamamlayan testlerdir. Statik birim testi, kodun detaylı incelenmesi, toplantı yapılması ve bir checklist'ten kontrol süreçlerini barındırır. Fakat statik birim testinde birimin çalıştırılması söz konusu değildir. Dinamik birim testinde birim bağımsız olarak çalıştırılır ve beklenen çıktıyı üretmesi beklenir. Burada beklenen çıktı bir değer olabileceği gibi bir dosya, bir durum veya hata fırlatımı olabilir. Dinamik testleri çalıştıracak bir sürücüye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sürücü programcının kendisi de olabilir. Fakat zaman kaybı olacağı için güçlü ve hazır sürücüler kullanılmalıdır. Örneğin Java için JUnit 5 bir sürücü içerir. Dolayısıyla yazmış olduğunuz kodları test ederken bir main metoduna ihtiyaç duymazsınız. İşte test harness bütün bunları kapsayan çerçevenin adıdır. JUnit 5 güçlü ve esnek geliştirmeler içeren bir JUnit çerçevesidir. Bu çerçevede Java dilinde birim testleri yazmak için JUnit 4 üzerine oldukça önemli geliştirmeler getirilmiştir. Birçok farklı test yazma teknikleri içerir. Vintage ve Jupyter'i içeren bir platformdan oluşur. Sektörde devam eden ve birçok birim testi yazılmış projelere de JUnit 5 oldukça kolay entegre edilebilir. Çünkü Vintage kütüphanesi eski birim testlerini yürütmek için, Jupyter ise yeni birim testlerini yürütmek için görev almaktadır. JUnit 4'ten kalan bazı özellikler kaldırılmıştır. Örneğin bir birim testinin public olarak nitelendirilme zorunluluğu yoktur. Varsayımlar ve ek açıklamalar bulunmaktadır. Birim testleri parametre alabilmektedir. Evet, şimdi isterseniz Eclipse üzerinde bir uygulama yazarak bu işleyişin nasıl olduğunu gösterelim. Önce araba isminde bir sınıf ekliyorum projeye. Hız, yol, depo alt alanlarını içeren bu sınıf nesne oluşturulduğunda depo değişkenini dışarıdan parametre olarak alarak araba nesnesini oluşturmaktadır. Şimdi bu sınıfa örneğin birkaç özellik ekleyelim. Evet, sür diye bir özellik eklediğimizde bu aracın ne kadar sürüleceğini parametre olarak alıyor ve e, daha önce ayarlanması gereken hıza bakarak yol bilgisini ve ne kadar e, depodan yakıt eksileceğini hesaplıyor. Örneğin menzil diye bir özellik ekliyoruz ve aracın daha ne kadar gidebileceğini kilometre cinsinden bize getiriyor. Tabi burada da yine ortalama yakıtı baz alarak bir hesap yapıyor. Evet, şimdi bu kadarlık bir kısmı yazdık araba sınıfı içerisinde. Şimdi buna nasıl bir test yazabiliriz? Bir kere önce bizim burada bir e, ayrı bir kod klasörü oluşturmamız lazım. Bunun için projeye ters tıklayarak New
source folder diyoruz. Ve bunun ismini mesela test diyelim. Ve bu kaynak kod klasörüne aynı isimde, yani şuradaki gibi aynı isimde bir paket eklememiz lazım. Evet, aynı isimde bir paket ekliyorum. Çünkü bu projeyi test eden bir şey bu. Ve şimdi de bu araba sınıfını test edecek test sınıfımızı ekleyeceğiz. Bunun için yine pakete ters tıklayıp burada bu kısımda görmüyorsanız Other'a basıp buradan da yine Java'nın altında, JUnit'in altında bulabilirsiniz. JUnit test case'i şey yapıyor. Çünkü test case dediğimiz aslında bir işte mesela arabanın test edilmesi ya da başka öğrenci vardır, öğrenci test edilmesi, bunun gibi. Next diyorum ve bu şeyde aslında hangi şeyi seçeceğiz? Yani JUnit 3'te mi 4'te mi yoksa Jupyter'de değil. Demin bahsetmiştim. JUnit 5'i temsil ediyor aslında. Ve burada genelde yaklaşım nedir? Sınıfın adını yazarsanız ve ismini test dersiniz. Araba test şeklinde. Burada yani bu sınıf oluşurken test sınıfı bazı birazdan anlatacağımız özellikleri içerisinde barındıracak şekilde oluştur diyebiliyorsunuz. Yine burada hani hangi sınıf test edilecek? Bunu browse diyerek de işte bu şekilde aratarak bunu bu şekilde seçebiliyoruz. Next dediğimiz zaman işte o araba sınıfının metotları, özellikleri geliyor. Neleri test edeceksek otomatik test metodu bizim için oluşturabilir ama biz bunları kendimiz yazacağız şu an. Onun için burada Finish'e basıyorum. Ve Finish'e bastığımda JUnit 5 kütüphanesi şu an bu projeye ekli değil. Görebilmesi için burada ekleyeyim mi diye soruyor. Evet diyoruz ve bu şekilde burada JUnit 5 projeye eklenmiş oluyor. Şimdi bu araba testin içerisinde biz birim testlerini yazmaya başlayacağız. Ve bu birim testleri her bir birim testinde şu şekilde bir ifade görürsünüz. Et işaretiyle başlayan. Bu aslında bunun bir birim testi olduğunu ve işte araba sınıfı içerisinde bir tane fonksiyonu test ettiğini belirtiyoruz burada. Ve dikkat edin burada nedir? Jupyter. Jupyter paketinin altında herhangi bir şey kullanıyorsak bilin ki biz aslında JUnit 5 kullanıyoruz. Şimdi bunu nasıl bir test yazalım? Mesela sürme özelliği vardı. Bunu test eden bir şey yazacağız. Dolayısıyla yine buraya test ifadesini yazdık ve burada mesela fonksiyonun adı işte sürmeydi. O zaman sür test diyebiliriz. Aynı sınıfta nasıl sınıfın adını ve test ifadesini yazıyoruz. Burada da aynı şekilde sür test diyebiliriz. Burada bir tane araba nesnesi oluşturalım. Ve bu araba nesnesi işte 60 litrelik bir depoyla oluşsun. Önce tabii hız ayarlıyoruz. Hızı ayarladık ve burada 140 saatte 140 kilometrede gidecek. Bu da işte 140 ile gittiği için aslında beklediğim yakıt nedir aslında? Burada 9 litre yakmasıdır 100 kilometrede. Evet, demin bahsettiğimiz işte o bizim yerimize birimi çalıştıracak olan harness dediğimiz işte JUnit 5 dediğimiz aslında temel fonksiyonlar nelerdir? Assert fonksiyonlarıdır. Assert fonksiyonu mesela assert equals bir tanesidir bunun. Beklenen çıktı nedir verirsiniz ve birimin ürettiği çıktı verirsiniz. Bunu karşılaştırır. İlk parametre beklenen çıktıdır. Beklenen çıktı 420 yani ne kadar yol gitmiş bunu test ediyoruz aslında. Sür test çünkü sürüldünce aslında burada araç sürülünce ne değişiyor? Yol değişiyor. Bir diğeri de depo değişiyor. İki farklı zaten bir birime illaki bir birim testi yazılmaz. Bir birime birden çok eğer açıdan bakabiliyorsak birden çok birim testi yazabiliriz. Burada yol değişiyorsa yol değişiyor mu bunu kontrolünü yapıyorum. Dolayısıyla 420 benim beklediğim şeydir. A nokta get yol diyorum ve bu şekilde bunu test ediyoruz. Şimdi burada sür test biriminde görünmemesi adına yani daha açıklayıcı ifade yazabiliyoruz. Orada da display name'i kullanıyoruz. Display name. Yani bu fonksiyon test ekranında nasıl görünsün? Mesela işte sür testi gibi bir şey yazabiliriz buraya. Tırnak içerisinde. Şimdi bunu mesela ben ne için denedim? 140 hızı içi denedim ve 3 saat gidecek filan. O zaman şimdi de 160 için deneyeyim. 2 saat yeni bir fonksiyon değil.
Çünkü eğer sadece değerler değişiyorsa bu ayrı bir birim testi demek değildir. Farklı bir açıdan bakıyorsak ayrı bir birim testidir. Eğer sadece değerler değişiyorsa bu bir parametreli testtir. O zaman bunu parametreli test olarak yazmak gerekir. Mesela bu yukarıda bu şekilde kalsın, farklı bir şeyi işte ortalama yakıtı test eden bir birim testi yazalım. Evet, bu da bir test metodu olduğu için, ama ne tür bir test metodu? Parametreli test. O zaman için buraya test değil de parameterized test yazmamız gerekiyor. Parameterized test, yani parametreli testtir diyoruz bu. Yine bunun ismi mesela ne olsun? İşte farklı değerlerde ortalama yakıt testi diyebiliriz. Şimdi bunu nasıl, hangi parametreleri vereceğiz? Burada parametreleri vermek için birkaç yöntem var. Bunlardan birisi CSV kaynağını tanımlamak aslında. CSV source, bunu bir dosyadan da okutabilirsiniz. Bütün değerler, çünkü birçok fazla 10.000 değer vardır. Burada 11 değer buraya sığmaz. Şu dosyadan git oku da denilebiliyor. Ben şu an buradan mesela birkaç parametre sağlamak istiyorum. Bunu bir dizi tanımlama gibi düşünebilirsiniz. İşte mesela diyorsunuz ki, tabii bu hangi parametreye karşılık geliyor? Buraya yazmamız lazım. Yani ilk parametre mesela diyorum ki hız parametresi ve ikincisi de yakıt parametresi. Tabii burada ortalama yakıt ne yapıyordu? Ortalama yakıt hıza bakıyor. O zaman ben hızı değiştireceğim ve bana gerçekten beklenen çıktıları mı döndürüyor? Ona bakacağım aslında. O zaman hız yakıt dedim. Dolayısıyla burada ilk parametre hızdır. Yani hız değeri. İkinci parametre ise beklenen değer ne olacaktır? Yakıtı 7 bekliyorum. Bu şekilde birkaç tane test yazabiliriz. İşte 110 iken mesela 8 bekliyorum. 140 iken mesela 9 bekliyorum şeklinde. Bunları farklı parametrelerle deneyebiliriz. Hiçbir zaman sırf farklı bir değer yazmak için ayrı bir birim testi yazılmaz. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Evet, bu şekilde mesela yazdık ve burada o zaman ne yapmam lazım? Bir tane yine araba nesnesi tanımlıyorum. Ve burada yine önemli olan şey şu: ortak düşünmemek gerekiyor. Yani sürme testi sadece süre odaklanması gerekir. İşte önce şu fonksiyon çalıştı, o bu kadar düşürdü. Şimdi burada böyle bir birim testi olmaz. Bir başka birimle ilişkili birim testi olmaz. Onun için burada bu birim tek başına diye buradan etkilenmeksizin sürme fonksiyonunu test etmelidir. Evet, yine burada 60 litrelik bir araç oluşturduk ve hızı ayarlıyoruz. Parametre olarak hızı gönderdik ve burada yine assert fonksiyonuyla assert equals diyerek beklediğimiz şey nedir? Şuradaki parametre beklediğimiz değer. Birimin ürettiği değeri nasıl bulacağız? A nokta işte ortalama yakıt. Bu da üretilen değerdir. Bunların doğru olmasını bekliyoruz. Şimdi bu haliyle ben şimdi testleri yazdık. Dikkat ederseniz bunun içerisinde yani herhangi bir sınıfın içerisinde main metodu yok. Çünkü main metoduyla da ben bunu test yazabilirim ama o zaman sürücü ben olmuş oluyorum. Yani test sürücüsü. Test sürücüsü zaten JUnit 5'in içerisinde var. Dolayısıyla bunu çalıştırmak için projeye ters tıklayıp burada bakın run as var. JUnit test olarak. Çünkü Java application olarak çalışamaz. İçerisinde main metodu olan bir sınıf yok. O zaman JUnit test olarak çalış diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi araba testinin altında, çünkü sınıfın adı araba testi. Bunun içerisinde 2 tane test var. Sür testi. Burada yazdığımız şeylerin bu noktada yazdığını görebiliyoruz. Ve farklı değerlerde ortalama yakıt testinde gördüğünüz gibi parametreli test olduğu için bunun altında 5 parametreyle testler denenmiştir. Ve bu şekilde parametreli testi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Başka farklı çeşit testlere bakacak olursak tekrar testi ya da yorma testi diyebileceğimiz repeated test var. Tabii bu repeated test için benim mesela burada belki bir uydurma bir senaryo buraya eklememiz lazım. İşte araba sınıfı içerisine yeni bir fonksiyon ekliyorum. Kapının açılıp kapanmasını temsil eden bir fonksiyon olabilir bu. Ve mesela bunu yorma testine tabi tutuyoruz. Ne kadar dayanabilir gibi orada bir
tekrarlı test yapabiliriz. Bunu farklı örnek vermek gerekirse mesela bir web uygulaması vardır. Orada bir link vardır ve bu link belirli, yani o link mesela işte bir yerden bir bilgi getiriyor ama ne kadar üst üste basılırsa bu mesela tepkisiz olabiliyor ya da kararsız çalışabiliyor. Bu gibi testlerde de bu repeated testler, tekrarlı testler kullanılabiliyor. Tabii ben buraya birazcık bir rastgelelik eklemiş olacağım. İşte bir random nesnesi oluşturdum ve bir olasılık diye bir şey tanımlayalım. İşte 100 değeriyle %10'luk mesela kapının bozulma olasılığı olsun. O zaman eğer 10'dan küçükse kapı bozulacaktır. Dolayısıyla bu false döndürecektir. Yani kapıyı açıp kapayamıyorsun artık. Kapı aç kapa diyor ya. Dolayısıyla bunu yapamadığın için false döndürüyor. Diğer türlü de true döndürüyor. Böyle bir fonksiyonumuz var. Ve ben bunu yorma testine tabi tutmak istiyorum. O zaman repeated testi çağırıyorum. Repeated test. Ve bu repeated testte kaç kez tekrarlayacağız mesela? İşte 15 kez tekrarla diye bir şey yaptım. Ve bunun ismini de yine display kısmından ifade edelim. Mesela ne diyebiliriz? Burada kapı yorma testi gibi bir şey diyebiliriz. Ve testin ismine de kapı aç kapa test gibi bir şey verebiliriz. Yine aynı şekilde araba nesnesi üretiyorum. Burada yine 60 litrelik bir araç. Ve burada kontrol edeceğimiz şey bizim eklediğimiz nedir? Yani kapının açılmasıdır. Dolayısıyla assert true diyorum. Yani doğru döndürmesi lazım araba kapı aç komutunu gönderdiğimde. Evet, şimdi bu şekilde bu demin test ekranı burası. Bu test ekranında şu butona basarsanız şu ana kadar yeni yazmış olduğunuz testlerle çalıştırılır. Bakın kapı yorma testinde 15 kez çalıştırılmış ve burada ve burada başarısız olduğu görülüyor. Bunun gibi yorma testi yapılabilir. İşte farklı değerlerde ortalama bu da parametreli test oluyordu. Şimdi şöyle bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada araç hız değeri girilmeden sürülmeye kalkılırsa herhangi bir kontrol yok burada. Yani direkt sürmeye çalışıyor ama hız ayarlanmadan sürmeye çalışılıyor. Burada herhangi böyle bir sıkıntı var. İstenmeyen bir durum var aslında. O zaman bu istenmeyen durumu acaba kontrol edilmiş mi? Mesela böyle bir şey nasıl? Yani bir hata fırlatma var mı? Bunun kontrolü için yine bir test yazabiliriz. Evet, burada mesela ne deriz? Hız değeri yoksa işte kontrol var mı diye bir şey yazabiliriz, isim. Bakın yine burada araba nesnesi üretiyorum. Ve burada assert true'su kullanacağım. Assert true'su kullanıyorum. Ne türden bir mesela hata bekliyoruz? Diyelim ki mesela şöyle bir şey beklediğimizi düşünelim. Invalid attributes exception diye bir hatayı bekliyoruz. Bunun fırlatılması gerekiyor ve hangisi çalışınca fırlatılması gerekiyor onu da şurada belirteceğiz. İşte A nokta sür diyorum. Mesela 2 saat. Dikkat ederseniz burada araba nesnesini oluşturduğum gibi sür dedim. Aslında yukarıda ne yapıyordum? Hızı ayarlamayı yapıyordum. Burada hız ayarlamadan direkt sürmeye kalkıştım. Çünkü acaba kontrol yapılmış mı bunu test ediyorum. Acaba bir hata fırlatılıyor mu? Eğer hata fırlatılırsa bu testten geçer. Çünkü kontrol yapılmış demektir. Hata fırlatılmazsa bu testten başarısız olur. Ve çalıştırdığımız zaman bu testi, bakın burada hız değeri yoksa yanında çarpı var. Niye? Bu fail. 3 tane fail olan var. 1, 2 ve burası da 3. Ve buraya bakın 2 kez tıkladığımda nerede fail olduğunu söylüyor. Bir hata fırlatma şeyi bekliyor ama hata fırlatılmamış. Bu testi geçirmek için ne oluyor? O zaman gidip bunu düzeltmemiz lazım. Burada eğer hız işte sıfırsa burada hatanın fırlatılması gerekiyor. Bu şekilde istenen hatanın fırlatılması. Tabii bu yakalanması zorunlu bir hata. Java'da biliyorsunuz bu tarz hatalar bulunuyor. Onun için burada mesela throws ifadesini ekledik. Doğal olarak burada sürü kullanan her yerde artık bu tarz bir ya try catch alacağız ya throws'a ekleyeceğiz. Ama ben burada zaten bu tarz bir hatanın fırlatılmasını bekliyorum. Ve çalıştırdığım zaman
Bakın artık şu hız değeri yoksa kontrol var mı? Geçiyor. Çünkü sürmeye çalıştım. Hata fırlatıldı. Hata normalde fırlatınca ne? İşleyiş kesilir. Ama zaten bu test hatanın fırlatılmasını bekliyor. Hata fırlatılırsa bu testten geçer anlamına geliyor. Test yaşam döngüsü testlerin hepsini içine alan bir bütün için olduğu gibi her bir birim testi için ayrı bir yaşam döngüsü de bulunmaktadır. Test başlamadan önce setup bölümü gerçekleşir. Daha sonra test çalıştırılır ve sonunda da tear down bölümü gelir. Her test çerçevesinde bu işlemleri temsil edecek ifadeler bulunmaktadır. JUnit 5 için setup metotları olarak before each ve before all, tear down metotları olarak after each ve after all kullanılır. Each ifadesi her bir birim testinden önce ve sonra çalıştırılmasıdır. All ifadesi de bütün birim testlerinden önce ve sonra çalıştırılır. Deminki örneğimize dönecek olursak araba nesnesinin sürekli 60 litre olarak oluşturulduğu ve sürekli bu kodun tekrar edildiği görülmekte. Dolayısıyla bize her testten önce çalışacak olan bir setup metodu var. Bütün testlerden önce çalışacak olan before all'dır. Bütün testlerden sonra çalışacak olan da after all'dur. Ama bize burada ne lazım? Her testten önce çalışacak. Yani before each. Dolayısıyla after each de aslında her testten sonra çalışır. Before each, mesela bunun adını setup koyabiliriz ismini. Burada fonksiyon ismi önemli değil. Burada sadece bunu niteleyen şeyi önemli. Eğer before each yazılıyorsa bu her testten önce çalışacak fonksiyon anlamına geliyor. Ben bu araba A nesnesini buraya taşıyorum ve bu işlemi aslında setup'a taşıyacağım. Dolayısıyla her fonksiyon birim fonksiyondan önce, birim testinden önce o çalıştırılacak. Dolayısıyla buralarda artık bu tarz bilgilere gerek kalmadı. Evet. Yani şöyle olacak. Diyelim ki sür testi çalıştırılacaktı. Sür testten önce geri dönüp bu fonksiyon çalıştırılıyor. Sonra sür test çalıştırılıyor. Diyelim ki ortalama yakıta sıra geldi. Ortalama yakıttan önce bu fonksiyon çalıştırılıyor. Sonra gidip bu. İşte belli şeyler, mesela belli ayarlamalar yapılacaksa bu tarz ayarlamalar bu tarz fonksiyonlar içerisinde konulur. Çünkü bu bir birim testi değildir. Birim testini hazırlayan işlemlerin bulunduğu bir fonksiyondur aslında. Tekrar bunu çalıştırdığımda aynı testlerin tekrar çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla burada hani kod tekrarına düşmemek adına böyle bir ayarlamanın başında yapılabilir. Mesela timeout özelliğini test edelim. Bunun için tekrar yine buraya mesela bir senaryo eklememiz gerekiyor. Diyelim ki aracın 0'dan 100'e hızlanmasını aslında temsil eden bir fonksiyon yazalım. 0 100 hızlanma diyelim buna, bu fonksiyona. Ve tabii hani böyle belli biraz zaman alsın diye mesela şöyle bir şey olsun. For döngüsü, boşu boşuna dönen bir for döngüsü. Hani burada birazcık geciktirmek anlamında. Ve ben bunu test etmek istiyorum. Şu kadar süre tutuyor mu tutmuyor mu diye bir test. Dolayısıyla yine bir birim testi yazıyoruz. Ve bunun da yine ismine 0-100 hızlanma testi diyelim. Burada assert timeout'u kullanacağım. Assert timeout'u kullanacağız. Evet, burada off seconds fonksiyonunu kullanacağım ve burada beklediğim şey mesela 3 saniye. 3 saniyede ne oluyor aslında? Hangi fonksiyonu bekliyorum? İşte araç nesnesinin 0'dan 100'e hızlanmasını bekliyorum. Tabii burada bu off seconds fonksiyonu şu paketin içerisinde de bu şekilde yazmamız gerekiyor. Import static diye Java time duration paketin içerisinde ve bu şekilde bu fonksiyonu kullanabiliyorum. Yani bu şu demek, 3 saniyeyi geçerse bu test başarısız olur. 3 saniyeye kadar şey yapabiliyoruz. Tekrar testi başlattığım zaman evet 0'dan 100'e aslında çok hızlı bir şekilde geldi. Tabii bu dediğim gibi bir aslında uydurma bir senaryo ama bu ne gibi yerlerde kullanılabilir? Sürenin çok
önemli olduğu, işte 10 nanosaniye, ne bileyim 50 milisaniyede bu işin bitmesi gerekiyorsa, o zaman bu tarz bir şeyi assert timeout fonksiyonuyla test edebiliriz. Evet, bu videoda JUnit 5 ile yapılabilecek temel testlerden bahsettik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.